Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Binance marjin ticaretini çok detaylı bir şekilde anlatacağım. Videoyu sonuna kadar izlerseniz uzun bir video olacak. Anlayacağınızı düşünüyorum. Çok kolay ve sade bir şekilde anlatacağım. Böyle bir istek geldi bize. Öncelikle şunu söyleyeyim konuya başlamadan önce. Yine gelen sorular arasında marjin ticaretine girdiğinizde burada Futures diye gördüğünüz vadeli işlemler borsası var. Bir kaldıraçtan 125 kaldıraca kadar USDT çiftiyle işlem yapabileceğiniz bir borsa burası. Buraya özellikle USDT kullananlar marjin kullanmak yerine bu borsayı kullanabilir. Buna tıkladığınızda zaten eğer daha önce vadeli işlem hesabınız yoksa vadeli işlem hesabınızı açabilirsiniz. Referans kodu olarak da arkadaşlar Türkiye yazarsanız aşağıda yine yer vermiş olacağım. Bununla ilgili %10 bir komisyon indirimi alıyorsunuz. Yine bu videonun sonuna da vadeli işlemlerle ilgili eğitim videolarımızdan oluşan yaklaşık 10 videodan oluşan bir oynatma listesinde koymuş olacağım. Eğer daha önce vadeli işlemlerde hesap açmadıysanız Türkiye referans koduyla ya da aşağıda vereceğim linkle direkt olarak kayıt olup %10 komisyon indiriminden yararlanabilirsiniz. Şimdi hemen konumuz olan Binance marjin ticaretine geçelim arkadaşlar. Şimdi bizim iki tane ekranımız var arkadaşlar. Öncelikle bunu söyleyelim. Dediğim gibi çok detaylı anlatacağım. Birincisi işlemleri yaptığımız margin trading sayfamız. Ona nereden gidiyoruz? Bakın trade yazan yerden marjine tıkladığımızda bu sayfaya geliyoruz. Bu birincisi. Bu bir sekme açık olacak marjin ticareti yapacaksak. İkincisi ne var arkadaşlar? Margin wallet dediğimiz marjin cüzdanımız. O nerede arkadaşlar? Yine wallet'a bastık. Margin wallet'a bastık. Bu ikisi açık oluyor her zaman. Şimdi gelelim. Ben sizin için bir şema hazırladım. Biraz karışık gözükebilir ama hiç önemli değil. Anlayacaksınız, emin olun. Şimdi ilk bölüme gelelim. 2 bölüm şeklinde anlatacağım. Birinci bölüm. Marjin cüzdanı. Az önce gösterdiğim marjin cüzdanı. Burası arkadaşlar bizim bankamız. Bankadan ne yapılır arkadaşlar? Borç alınır. Borç aldığımızda ne yaparız? Faiz öderiz ve bunu sonrasında geri ödememiz lazım. Şimdi ilk önce borç alma kısmına gidelim. Borç almamız için de ne yapmamız lazım arkadaşlar bankaya? Bir teminat vermemiz lazım. Şimdi banka bize diyor ki iki tane şey söylüyor. Vadeli işlemlerde marjin cüzdanımızda bize iki şey diyor. Ya diyor sana paranın 2 katını veririm. Yani çarpı 3 kaldıraçlı oynarım. Ya da paranın 4 katını veririm. 5 kaldıraçlı borç veririm. Oynarsın. Buna göre riskin değişir diyor. Şimdi hemen şeyimizi açalım. 10 USD üzerinden gideceğim arkadaşlar. 10 USD borç alacağım. Dediğim gibi videoda hem alma hem satma tamamını anlatacağım. Şimdi başladık. 3 marjin üzerinden gidiyorum. Ben bankaya ne yapacağım? 10 USD para teminat göstereceğim. Bunun karşılığında çarpı 3 marjinle oynadığım için bankam bana ne yapacak? 20 USD borç verecek ve toplam param 30 USD olacak. Artık bu 30 USD ile işlem yapabileceğim. Çarpı 5 marjinle oynasaydım ne olacaktı arkadaşlar? Teminat yine 10 USD verdim. Bana paramın bu sefer 4 katını borç verdi ve toplam param 50 USD oldu. Bu da çarpı 5 marjin halinde. Şimdi gelelim bu işlemi yapalım. Buraları sıfırladım arkadaşlar. Size göstermek amacıyla. Dediğim gibi satış işlemi de yapacağım. Geldim bankama arkadaşlar. Bankam neresi? Marjin cüzdanım. Transfer dedim. Spot'tan evet. Spot cüzdanımdan marjin cüzdanıma yani bankama teminatımı gösteriyorum. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? 9.99 10 dolar oldu burada. Şimdi bankam bana neye göre borç verecek? Şu miktara göre verecek arkadaşlar. Burada birden fazla paranız varsa eğer önemli olan şuradaki miktarınız. Yani burada 10 dolar gözüküyorsa çarpı 3 marjinde 20 lira verecek. Diyelim ki benim 10 USD'm var. 10 USD değerinde de BTC'm var. O zaman burası 20 dolar gözükecek ve bana 60 dolar borç verecek. Şimdi geldim bankamdan borç alıyorum. Niye borç alıyorum arkadaşlar? Borç neden alınır? İşlem yapmak için alınır. Bankamdan borç alacağım. Bu parayı kullanacağım. Tekrar bankama geri ödeyeceğim.
Ama bunun ne demiştik? Bir de faizi var demiştik. Faiz nasıl işliyor? Saatlik işliyor arkadaşlar. Bankadan artık ben borç alayım diyelim. Alalım hatta arkadaşlar, onu gösterelim. Bakın, ben %100 borç alacağım. Gördüğünüz gibi 10 dolarım vardı. Çarpı 3 marjinde olduğum için bankam 2 katı bana borcu veriyor. Ben dedim ki tamam, kabul ediyorum. Arkadaşlar bana banka şu an 20 dolar verdi. Bakın, bakiyem 30 dolar oldu. Artık faiz işlemeye başladı. Şimdi ne var? Faiz oranları var. Gördüğünüz gibi. Günlük faiz oranlarını 24 saate böldüğünüzde her saat sizden bu faiz oranını alacak. Bu faiz nereden gidiyor arkadaşlar? Bakın. Ve ödediğim her faiz 10 USD'den artık düşmeye başladı. Her faiz 10 USD'den, ana paramdan düşüyor. Çünkü faizi ben ödeyeceğim. Başladı. Yani ben bunu ne kadar erken kapatırsam benim için o kadar karlı. Şimdi bakın, faiz oranlarını düşündüğümüzde özellikle ana paralarda, ana işlem çiftlerinde BTC, BNB ve USD'ye baktığınızda en düşük faiz oranı USDT. BNB'nin çok bir 10 katı kadar daha fazla BNB faiz alıyor. O yüzden ben ne yaptım? USD aldım. Şimdi aldım. Neyim var? 30 dolarım var. Bakın. İlk işlemi tamamladım mı arkadaşlar? Birinci bölümü tamamladım. Ne yaptım? Borç aldım. Faizini artık ödemeye başladım. Ana paramdan düşüyor her saat başı. Şimdi ne yapacağım? Geleceğim bu okla, bu parayı kullanmaya başlayacağım. O zaman kullanmak için ne yapmam lazım? İşlem borsama, margin trade'e geçmem lazım. Şimdi hemen margin trade'e geçtim arkadaşlar. Bakın. Geldim. Bakın, görüyor musunuz? Benim 30 dolarım gelmiş. Bu sayede arkadaşlar bu işlemleri yaparak bakın şu borrow repay kısmını buradan eledim. Ben iki kısmı kullanacağım size basit anlatmak açısından. Borrow ve repay'leri unutun arkadaşlar benim anlattığım sistemde. Borrow ve repay sizin için artık yok. Çünkü borrow yani ödünç alma ve geri ödeme kısmını tamamen ben banka tarafıyla halledeceğim. Ben burada ne yapıyorum sadece? Burası benim bildiğiniz işlem yaptığım yer. Sadece burayı işlem yapmak için kullanacağım. Geldim arkadaşlar. Ben dedim ki 30 dolarım var. Ben bunun yükseleceğini düşündüğüm için aldım zaten bunu. Ben bunu dedim ki hatta hızlı olsun diye market fiyatından satayım arkadaşlar. %100 diyeyim. Buy BTC diyeyim. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar BTC'mi aldım. Şimdi süreç başladı. Ben ne yapıyorum? BTC'mi aldım. BTC yükselecek. Bu BTC'ye geleceğim. Dediğim gibi burayı sadece işlem yapmak için kullanıyorum. Ne yapacağım yine? Geldim mesela arkadaşlar. Tekrar limite gelin. %100 diyeyim. Bakın. Şu an 30 dolarım 29 dolar oldu. Ben bunu 35 dolar, 40 dolar, 50 dolara çıkartacağım ki gelip tekrardan borcumu ödeyebilirim. Ben şimdi bunu yine market fiyatından satıyorum göstermek için arkadaşlar. Geldim. Diyelim ki bu artmıştı. Yani paramı değerlendirdiğimi düşünelim. Şimdi ne yaptım arkadaşlar? Süreci tamamladım. Bakın. Borcumu aldım. Faizim işliyor hala. İşlemimi yaptım. Artık bankama geri ödememi yapmam lazım. Artık daha fazla faiz ödememek için. Devam ediyorum. Geri ödememi yapmadım. Bu parayı kullanmaya devam ederim. Ama ne yapıyorum? Faiz ödüyorum. Şimdi bankama geldim arkadaşlar. Bakın. Bankama geldim. Hala 30 dolarım var. Ama bakın 20 dolar borcum var. Neye basacağım? Yine bu sefer borrow repay'e tekrar bastım. Bakın. Repay'e bastım. Yani borcumu ödeye bastım. Confirm repayment dedim. Bakın faiz de işledi zaten fark ettiyseniz. Borcu ödedim. İşlemi tamamladım arkadaşlar. Bu sayede ne yaptım? Bankamdan borcumu aldım. Bunu kullandım. Ve faizini ödeyerek bankama geri iade ettim. Kısaca marjin ticaretinin şeyi bu. Şimdi ikinci bölüme geçelim arkadaşlar ve satış işlemi yapalım. Arkadaşlar ikinci bölümde ne yapacaktık? Satış işlemi yapacaktık. Şimdi geçelim. Yani gördüğünüz gibi marjin ticaretinde bir buy bir de sell kısmı var. Şimdi arkadaşlar bir kere onun da şöyle yapalım. Bir şeyi satmak istiyorsak yerine koymamız için ne olması lazım bunun?
kar edeceğiz. Şimdi bir şeyi satmayı düşünüyoruz. Borç alarak satmayı düşünüyoruz. Çünkü marjindeyiz. Borç alarak satmayı düşünüyoruz. Yerine koyup kar etmemiz için ne olması lazım? Biz bunun fiyatının düşmesi lazım. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Ve bakalım hangisinin faizi düşükmüş? Borç almada. ONT varmış. Bilindik bir coin olsun. Tamam, EOS varmış mesela. Geldim arkadaşlar. Şimdi ben EOS'un farz edelim ki düşeceğini düşünüyorum. O yüzden ne yapacağım? EOS'u satacağım. Şimdi ne yapacağım? Geleceğim EOS'a arkadaşlar. Bakın. Bu sefer ne borç alacağım? EOS borç alacağım. EOS'u bana neye göre borç verecek arkadaşlar? Bakın yine buradaki paramın çarpı 3 marjında olduğum için çarpı 2 katı değerindeki EOS'u bana verecek. Geldim arkadaşlar. Yine ben bankayla hallediyorum. Dediğim gibi şu bölümdeki borrow repay'leri benim anlatımımda basit olması açısından unutun arkadaşlar. Şimdi ben bu sefer ne yapacağım? EOS satmak istiyordum. Çünkü EOS'un düşeceğini düşünüyordum. O zaman geldim arkadaşlar bankoma. Yine dedim ki borrow repay dedim. Bu arada EOS'a geçeyim arkadaşlar. Siz hiç hani şey olmadığını görün. EOS'um olmadığını görün. Buna göre işlem yapalım. Ne yapalım? EOS USDT'den gidelim yine arkadaşlar. Ben EOS satmak istiyordum. EOS'un düşeceğini düşünüyordum. O zaman da elimde EOS olması lazım. Gördüğünüz gibi şu an benim elimde EOS var mı? Yok arkadaşlar. Ama ne yapmak istiyorum? Satmak istiyorum. Şu bölümleri egale etmiştim. Ben yine gittim bankama arkadaşlar. Bakın borrow'a bastım. Bakın bankam bana yine %100 alayım arkadaşlar. Şöyle yaptığımda bakın az önce 10 dolarım vardı ya. 10 dolar 20 dolar borç veriyordu değil mi? Ortalama hesaplayın arkadaşlar. 8.04 EOS tam 20 dolar yapar. Aslında yine oradaki gösterdiğim teminat kadar bana borç veriyor. Bakın geldim. Hiç EOS'um yoktu. Tekrar gösteriyorum. Bakın hiç EOS'um yoktu. Ama ben EOS'un düşeceğini düşünüyorum ki EOS alacağım, satacağım. Bakın şimdi. Geldim bankamdan. Şurayı da göstereyim arkadaşlar. Her şey detaylı olsun. Bakın her şey sıfır şu an. Her şey sıfır. Geldim bankama. Bana dedim ki EOS borç ver. Confirm yaptım arkadaşlar. Bakın şimdi. Artık benim 8 tane EOS'um var. Ama 8'i de borç arkadaşlar. Aynı zamanda yine EOS'un faizi şunu 24'e böldüğümüzde işlemeye başladı mı? Başladı. Süreç aynı. Hiçbir şey değişmedi. Yine bankamdan borç aldım. Şimdi ne yapmam lazım? Ben bu EOS'un düşeceğini düşünüyordum değil mi arkadaşlar? Bak. Geldim. Şuraya limite geçeyim yine. Böyle geçeyim. Geldim. Bak. Arkadaşlar şeyde dikkat edin. Borç aldığım için 10 dolarım duruyor. Yani çarpı 2. 20 dolarlık EOS aldım. Tam 2.48'e çarpın arkadaşlar. 20 dolar yapar zaten. Geldim. Ne yapıyorum arkadaşlar? Ben bu EOS'u ne yapacağım? Satacağım. Fiyatı hala şeyde kaldı arkadaşlar. Onu bir ayarlayalım. 2 nokta. Hatta market fiyatından satayım arkadaşlar yine. Market fiyatından satayım. Hiç uğraştırmayayım sizi. Bak. Geldim. Hiç borrow repay'i kullanmıyorum. Bak. Sattım arkadaşlar. EOS'u sattım. Şimdi geliyorum yine bankama. Bankam bana ne diyor arkadaşlar? 8.0378 tane yani 8.04 tane EOS borcum var diyor. Şimdi ben bu EOS borcunu ödemem lazım değil mi arkadaşlar? Ama artık parayı neye çevirdim? USDT'ye çevirdim. Bakın. Paramı USDT'ye çevirdim. Burası yenilenmedi. Şuraya bakalım. Bakın. Görüyor musunuz? 10 dolar da 30 dolar oldu. Şimdi benim ne kadar borcum var? 8.04 tane. EOS düştü arkadaşlar. Çünkü ne yaptım? Satış işlemi yaptım. Düşmesini bekliyorum ki daha düşük fiyattan EOS alıp bankaya EOS borcumu ödeyeyim. Geldim arkadaşlar. Market fiyatından ben
8.04 hızlı olması açısından buradan direkt gösteriyorum arkadaşlar. Ve kolay bir şekilde anlatıyorum dediğim gibi. Şu Borrow Repay'leri de kullanabilirdim. Kullanmıyorum. Geldim arkadaşlar bakın. Borcum kadar aldım. Dikkat edin. Borcumu ödeyeceğim çünkü. Evet arkadaşlar. Geldi. Belli bir de işlem ücreti var. Gerçi onu da hesap etmemiz lazım. Ne etmedik. Önemli değil arkadaşlar. Şimdi geldim arkadaşlar. Bu sayfayı yenileyelim. Yenilemesek de olurdu aslında ama yenileyelim. Yine ne yaptık arkadaşlar? Bakın süreci işletiyoruz. Borcumuzu aldık. Sonuçta borçlu aldık EOS. EOS'u ne yaptık? İşlem yaptık. Kullandık. Ama ne borçlandık? EOS borçlandık. Şimdi bu EOS'un da faizi bize işlemeye başladı. Ve geri ödeme yapmamız lazım. Geldik arkadaşlar. Geldik EOS'a. Yine Borrow Repay'e bastık. Bakın. Repay'e bastık. Bakın. Ödeyebileceğim diyor bu kadar. Geldim. Borcumu ödedim. Hatta biraz da fazla aldığım için biraz da param kaldı. Ama artık hiç borcum var mı? Bakın borç sekmesi burası. Artık hiç borcum yok. Arkadaşlar marjin ticareti mantıksal olarak bu kadar basit. Tamamen borç almaya dayalı bir sistem. Alıyorsunuz. Aldığınızı işlemde kullanıyorsunuz. Ve borcunu kapatarak bankaya borcunuzu kapatıyorsunuz. Ve işlemlerden bir kar elde ettiyseniz o sizin ana paranız üzerine eklenmiş olduğu için artık kar etmiş oluyorsunuz. Şimdi üçüncü kısma gelelim. Üçüncü kısım ne arkadaşlar? Alış satış işlemi yaptım. Peki bu param nasıl sıfırlanır kısmına geçelim. Şimdi paramız nasıl sıfırlanıyor? Yani nasıl tasfiye sürecine gidiyoruz? Bakın burada margin level diye bir şeyimiz var. Margin levelimiz nasıl oluyor ve pozisyonumuz nasıl kapatıyoru da basit bir şekilde anlatayım. Aslında mantığı yine çok basit arkadaşlar. Yine aynı şekilde düşünmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar her halükarda neydi? Benim bir ana param vardı. Bu ana paramın karşılığı neydi? 10 USDT'm vardı. Şimdi benim işlemimin tasfiye olması için yani işlemimin otomatikman borsa tarafından yani banka tarafından kapatılması için ne olması lazım arkadaşlar? Benim teminatımın bitmesi lazım. Düşünsenize. Hiç teminatınız bankada yok. Banka size borç verir mi? Yok. Bir de bankaya borcunuz olduğunu düşünün. Mesela gittiniz evinizi ipotek ettirdiniz. Bunun karşılığında borç aldınız. Eğer borcunuzu ödeyemezseniz ne olur arkadaşlar? Banka evinizi satar. Bu kadar basit. Burada da banka ne yapıyor? İşlemi kapatıyor. Nasıl kapatıyor? Bu 10 USD'den bitene kadar. Şimdi bu 10 USD'den nasıl biter arkadaşlar? 10 USD'min bitme. Şimdi arkadaşlar bir kere biz faiz ödüyor muyuz? Bir faiz ödüyoruz. Bu sürekli 10 USD'mizden düşüyor mu saatlik olarak? Düşüyor. İlk örnekte ne yapmıştık? BTC almıştık. Bir de BTC'nin düştüğünü düşünün arkadaşlar. BTC her düştüğünde bizim 10 USD'miz aslında azalıyor mu? Azalıyor. Azalıyor. Faizim artı bu BTC'nin düşme miktarı 10 doları bulduğumuzda bizim işlemimiz kapanıyor arkadaşlar. Yani marjinimizin 1-1 olması, burası 1-1 olması şu demek. Senin artık teminatın şuradaki 10 doların işte şu an 9.88 doların artık bitti demek oluyor. İşte bu da sizin tasfiye sürecinize girmenize neden oluyor. Ana paramızı ne etkiliyor? Tekrar söylüyorum. Ödediğimiz faizler düşüyor. Bir de yatırım yaptığımız bakın borç aldım parayı satın almaya dönüştürdüğüm yerde işlem yaptığım yatırım aracı da düştüğü zaman ne olacak arkadaşlar? Benim param sıfırlanacak. 10 USD'm sıfıra düşecek. 10 USD'min sıfıra düşmesi aslında şu. Faizleri ödüyorum. Böyle çok detaylı anlatıyorum arkadaşlar. Faizlerim 10 USD'den düşüyor. Bir yandan da aldığım şeyin değeri 10 USD'den düşmeye başladı. Kötü senaryoda düşünelim. O zaman ne oluyor? Tasfiye sürecine gidiyorum. İkinci örnekte neydi arkadaşlar? Ne borç aldık? EOS borç aldık. EOS borç aldık. EOS'u satmak için aldık çünkü. EOS yükselmeye başladı. Arkadaşlar EOS'un yükselmeye başlaması ne demek? Benim aldığım yani şu 10 USD'min giderek azalması demek. Yine ikinci örnekte EOS arttı. Faizler ve EOS'un artma oranı 10 USD'lik değeri bitirdiği zaman yine ben
tasfiye sürecine giriyorum. Böyle bir duruma yaklaştığımızda ne oluyor? Zaten size otomatikman arkadaşlar mesaj geliyor ve zaten burada görebiliyorsunuz. Şimdi o noktada ne yapmamız lazım diye sorarsanız. Banka bize ne diyordu? Senin içeride teminatın var. Bu teminatın karşılığında sana borç veriyorum ama artık teminatın bitiyor. Seni tasfiye etmek, açık işlemlerini kapatmak zorundayım diyor. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Teminat ekleyeceğiz. Yani ben geleceğim o zaman bankaya. Diyelim ki bir 10 dolarım bitiyor. Geleceğim. Banka diyeceğim sana benim spot cüzdanımda vardı. Bir 10 dolar daha ekliyorum diyeceğim mesela. Bak. Buradan geleceğim. O zaman direktmen arkadaşlar mesela şurada olan çubuğunuz tekrar yükselmeye başlayacak. Arkadaşlar umarım anladınız marjin ticaretinin genel şeyini. Ben arkadaşlardan gelen istek üzerine bunu inanılmaz basitleştirmeye çalıştım sizin için. Yine anlamadığınız yer olursa yine sorabilirsiniz. Hiçbir sorun yok arkadaşlar. Dediğim gibi şu kısımda da Borrow Repay yapabiliyorduk. Normalde ben bu şekilde kullanıyorum. Buraları direkt eleyerek anlattım sizden. Yani bankada yaptığımız işlemleri de şurada yapabiliyorduk. Ama ben en basit haliyle anlattım. Siz de bu şekilde işlem yaparak karmaşık hale getirmeden marjin ticaretini kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen bu videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bu videoya yorum yapmayı unutmayın. Bize destek olmak için söylediğim gibi vadeli işlemlerde henüz bir hesabınız yoksa Binance hesabınız var diyelim ama vadeli işlemler ayrı bir hesap arkadaşlar. Şurada trade yazan yere girdiğinizde yine Futures'a tıklayacaksınız. Tıkladığınızda size orada bir referans kodu soracak. O referans kodunu aşağıda verdiğim Türkiye referans kodunu girerseniz kanalımıza destek olmuş olursunuz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İlerleyen videolarda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.